Merhaba. Şu an hiç kimse yok ama canlı yayınlarının başlangıcında video boş boş oluyor ve ben onu hiç kesemiyorum kaydettiğim zaman. Bari bir şeyler söyleyeyim dedim. Kurtuluş Naz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba herkese. Çok sevindim. Bak birdenbire 50 kişi birden 54 55 oldu. Ne kadar beni mutlu ettiniz. Merhaba. Özleştik değil mi? Çok özleştik hem de. Merhaba Sibel Hanım. Adaşım geldi. Sevil Hanım merhaba. Ya Jaja. Önce sen geldin. Evet görmedim. Hoş geldin. Herkes hoş geldi. Çok mutluyum şu an. Özleştik. Ben de çok özledim. Çok ara vermiştik. Merhaba. Herkese merhaba. Çok mutlu oldum. Şu an yazıları okumaya çalışıyorum. Biraz yakın duruyorum ekrana. Çünkü biliyorsunuz görmeyle ilgili gözlükle de olsa, lensle de olsa benim bir sıkıntım var yani. Malum yaş da artık eskisi gibi değil, ilerliyor. İlerliyor. Zaten yaptığımız iş bizim göz bozukluğu yani sadece astigmat. İlk defa katılıyorsunuz Kayra. Kayra hoş geldiniz. Merhaba. Çünkü ben bazen hanım diyorum, bey çıkıyor, bey diyorum, hanım çıkıyor. O yüzden cinsiyetsiz konuşmaya gayret edeceğim. İyi akşamlar size de. Evet, daha sık yapmayı ben de çok istiyorum ama biliyorsunuz bizim bir kurumumuzun sergisi vardı ve bir hafta sürdü. Kendi binamızda bizim sergi salonumuz yok. Kendi binamızda olmadığı için başka bir şehir merkezindeki bir binaya da yapmak zorunda kaldık ve oraya işte vitrin mankenlerini, ürünleri taşımak sadece benim bölümüm de değildi. YouTube'da izlediniz mi sergi videomu bilmiyorum. Sergimizin bütün bölümlerinin olduğu videoyu ve bölümlerle ilgili bilgilendirmeyi yaptım. O bilgilendirmeden sonra da YouTube kanalıma yükledim. Uzun bir video olduğu için buraya yükleyemiyorum. İran'dan katılan var. Hoş geldiniz. Okudukça cevap vermeye çalışacağım. Bir tane dikiş dersi veriyor musunuz sorusu vardı. Evet ben bir öğretmenim. Moda tasarımı, giyim, üretim teknolojisi alanı öğretmeniyim. Kadrolu bir öğretmenim. 25 yıllık bir öğretmenim. Ama bu 25 yılın 25 yılında giyim, moda tasarımı öğretmenliği yapmadım. Dönem dönem çalıştığım yerlerde ve bölgelerde öğretmen eksiğinden dolayı farklı branşlarda derslere girmem gerekti. Ara ara kendi alanıma molalar versem de her zaman gönlümde yatan aslan oldu benim dikiş ve tasarım. Özellikle kalıp. Bu sene de kalıp kursu açamadığım için çok kalıpla ilgili videolar paylaşamadım ama seneye inşallah Eylül ayında bir kalıp kursu açmayı düşünüyorum. Benim kurslarım yüz yüze, online ders vermiyorum. Şu an için vermiyorum ama yaz tatilinde küçük bir workshop yapma niyetim var. Şöyle niyetim var diyorum çünkü taşınmak üzereyim ben de. Evimi toplayacağım, evimi taşıyacağım, evimi yerleştireceğim. Bu telaşlarım da biterse inşallah önce tabii ev bulmam gerekiyor. Ondan sonra belki benim de canlı yani online dersi öğreneceğim deneme dersleri yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bunları ilk önce böyle canlı yayında bütün takipçilerimle paylaşabileceğim şekilde küçük küçük derslerle başlatmayı düşünüyorum. Daha sonra benimle devam etmek isteyenlerden en azından 1-1,5 aylık bir canlı ders yapmaya niyetleniyorum. Ama bu bir niyet sadece şimdilik. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum. Çünkü ben de bunu tecrübe etmek istiyorum açıkçası. Çok hızlı geçiyor mesajlar. Yazdıklarınızı okuyorum ama cevap yetiştiremiyorum. Dikiş aşkı hepimizin içinde var. Sevink Love'ı gördüm geldiğini. Bu arada hoş geldiniz. Siz de Samsun'dan katılıyor. Ben İstanbul Silivri'deyim. Silivri Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapıyorum. Bu tarafa ne tarafa taşınayım? Hayır gene Silivri'de olacak yani Silivri merkezli bir yerde olacağım. Çünkü bizler devlet memuru olduğumuz için 3 yılda bir tayin isteyebiliyoruz. Ben de 1 yıldır Silivri'deyim. Daha önce Tekirdağ'daydım. Tekirdağ'dan geldim. Ondan önce Karadeniz'deydim. Ondan önce Diyarbakır'daydım. Böyle bir meslek yaşamım oldu benim de. İstanbul Silivri. Evet İstanbul Silivri'deyim. Halk Eğitim Merkezi'nde benim kurslarım yüz yüze devam ediyor. Halk eğitim merkezlerindeki yani her ilde ve ilçede mutlaka halk eğitim merkezleri vardır. Eğer o kurslara devam etmek isterseniz
genelde de Eylül'de açılır. Ama bazı halk eğitim merkezleri, İSMEK'ler, BUSMEK'ler gibi işte belediyelerin açtığı kurslar yazında kurslar açıyorlar. Ama halk eğitim merkezlerinin genelde Eylül ayında başlıyor. Yani okulların açılmasıyla başlıyor, okulların kapanmasıyla kapanıyor. İstanbul'dayım aslında. Ama Silivri İstanbul'un yani batıdaki en uzak ilçesi olduğu için çok İstanbul gibi düşünülmüyor. Ama İstanbul biraz uzak bir İstanbul oluyor bizim için de. Evet, Samsun, biliyorum Samsun olun. Samsun çok güzel bir şehir. Ee, Şimdi eğer Silivri civarındaysanız, yakınsanız Silivri'ye, değilseniz kendi bulunduğunuz ilçedeki halk eğitim merkezlerinin herhangi bir alanındaki kursuna başvurmak istiyorsanız eğer başvuru formuyla kursa başvuru yapacaksınız. Bu başvuru yaptığınız formlar kayıt formları değildir yalnız. Başvuru formlarınız alınıyor ve sizin daha önce katılmış olduğunuz kurslar var mı, yok mu? Hangi kursa katılmak istiyorsunuz? O alanla ilgili kurs açılacak mı? Onlara bakılıyor ve kontenjanlar belirleniyor. Çünkü her atölyenin kendisine göre bir kontenjanı oluyor. Bir atölyede 10 kişilik yer varken bir atölyede işte 15 kişilik olabiliyor ama 15 kişiyle de bir sınıfta dikiş öğrenmek çok zor oluyor açıkçası. Kimono kalıbına gelince, kimono kalıbıyla ilgili eğitim vereceğimi söyledim. İyi ki hatırlattınız. Şimdi benim elimde 80'li yıllardan okullara gönderilen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın giyim derslerine gönderdiği bazı kalıplar var. Nebahat Şöhendezoğlu'nun kalıpları. Benim gibi benim kuşaktan olan birçok kişinin elinde de var diye biliyorum ama yeni neslin ellerinde bu şey yok, bu kalıplar yok. Ben de onda çok güzel bir sabahlık kalıbı buldum. Yani bu sabahlık kalıbı, yani kimono kalıbı. Herhangi bir sabahlık kalıbından da kimono dikebilirsiniz. Temel beden kalıbınızdan da aslında kimono kalıbı geçirebilirsiniz, çıkarabilirsiniz ama benim yapmak istediğim aslında şuydu. O Nebahat Şöhendezoğlu'nun bende olan o 80'li yıllardan kalan kalıbını sizlerle paylaşmaktı. Bunu da işte o kalıbı canlı yayında masanın üzerine yatırıp size de parşömeniniz, cetveliniz, çizim malzemeleriniz yanınızda olsun. Hadi hep beraber çizelim deyip yapacaktım ki bunu mutlaka yapacağım. Yani sıfırdan ölçülerle kimono kalıbı çıkarmayı değil, gene ölçü vereceğim size. Mesela şu şekilde anlatacağım. Bu sizin diyelim ki parşömen kağıdınız. Ben size diyeceğim ki işte kağıdın sağından soluna doğru 5 santim giriniz ve işaretleyiniz. İşaretledikten sonra aşağıya dik bir çizgi çiziniz. Daha sonra şunu çiziniz, daha sonra bunu çiziniz gibi kağıt üzerinde, masanın üzerinde anlatacağım. Ama onun için benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Yani şimdi tripodu kuruyoruz ve net bir yeri çekebiliyoruz ama kalıp anlatırken ve büyük bir alan anlatacağım için bir kişinin o benim çizdiğim yerleri eline sürekli telefonla takip etmesi gerekiyor. Kendime bir kurban arıyorum. Oğlumun da 2 hafta sonra üniversite sınavı olduğu için ona çok fazla şey yapamıyorum. Yani hadi gel oğlum yapalım bir canlı yayın diyemedim. Benim de sergi telaşım vardı biliyorsunuz. Ama o kalıp mutlaka sizlerde olacak. Eğer canlı yayında yapamazsam bir videosunu çekip videosunu yükleyeceğim mutlaka. Sözüm söz, yani onu unutmuş değilim. Çünkü çok güzel bir kalıp ve herkes de olsun istiyorum. Evet, baya kalıp çıkarttıracağım. Yani öyle söyleyeyim. Kimono kalıbı aslında basit bir kalıp ama hiç bilmeyene her şey zordur. O yüzden çok basit dememek gerekiyor. Pardon. Bazı şeyler için çok basit dememek gerekiyor. Hiç bilmeyene göre. Zaten benim bu sayfayı kurmamdaki amaç da oydu. Çok ileri tekniklerdense sıfırdan başlayıp hiç bilmeyenlere göre anlatmaktı. Onları anlatacağım. Nebahat Şöhendezoğlu'nun bende ayrıca erkek gömlek kalıbı var, çok güzel. Onları da çıkarttırmayı düşünüyorum. Keşke şunu öğrenebilsem, yapabilsem, ben de henüz bilmiyorum. Teçhizatım da yok onunla ilgili. İşte ben onların PDF kalıplara çevireyim falan. Eğer onu öğrenebilirsem zaten ücretsiz olarak bütün takipçilerimle paylaşmayı Allah izin verirse çok istiyorum. Yani kalıp satışı yapmayı şimdilik düşünmüyorum ama elimdeki olan hazır kalıpları çoğaltıp özellikle Milli Eğitim'in o yıllarda okullara gönderdiği kalıplar elimde hangileri varsa sizlerle inşallah paylaşacağım. Merhaba yeniden. Soruları biraz okumaya çalışıyorum bir yandan da. Bir iş yaparken bir işi yapmak zor oluyor. Canlı yayında gerçekten çok böyle bir dikkat gerektiriyor.
şey gerektiriyor. Böyle hem ekranı takip etmek ve hem sizlerle konuşmak. Kimono çalışmamız böyle olacak. Ama eğer biraz dikiş ve kalıp bilgisine sahipseniz eğer elinizdeki herhangi bir penye tişört kalıbından bile kimono kalıbı çıkarabilirsiniz. Belki bir gün onu da çıkarız. Kimono dikmek çok zevkli ve çok keyifli ve çok basit. Orada yapmanız gereken tek teknik bilgi var. Şu kenar bantlarının yapılması. Onu da videosunda anlatmayı düşünüyorum. Çeşitli teknikleri var. Sadece overlock çekip kenarını işte overlockla overlock'u birleştirenler var. Benim gibi bant usulü çalışanlar var. Pervaz usulü çalışanlar var. Kumaşımıza göre verevden kesmek var, düzden kesmek var ama en sağlıklısı verevden kesmek. Ama verevden kesmekte bantı biraz kumaş israfına neden olabiliyor bazen. O yüzden ben bazen verevden kesiyorum, bazen düzden kesiyorum. Eşerle çizim, ben orijinal çizerim demiş. Kim demiş bunu? Nuray Hanım hoş geldin. Eşerle de çizilebilir ama eşerle çizgiyi bire bire çevirmeyi bazı takipçilerimiz bilmiyorlar. Yani kalıp bilgisine sahip olmadıkları için birebir ölçülerde anlatmak belki şey olabilir ama eşerle anlatacağım başka şeyler de olabilir. O da yaza. Çünkü canlı yayında kalıp anlatmak için gerçekten ciddi bir emek, yani zaman gerekiyor. Şey gibi düşünün, yani emekleye emekleye gidiyorsunuz. Yani bir canlı yayının bir bölümünü kaçırsam ben orada ne anlatırsam anlatayım anlayamazsınız. O yüzden de online dersler işte devreye giriyor. Ben de sizleri özledim. Bengü hoş geldiniz. Ben de çok özledim. Gerçekten çok özledim. Her akşam şeye niyetleniyorum. Yani şöyle bir yarım saat canlı yayın açsam biraz sohbet etsek falan ama o üçlü koltuğun üzerine kendimi attıktan sonra gerçekten kalkamıyorum bu ara. Dönem sonu yorgunluğu da var. Sergi yorgunluğu da var. Gelenler oldu, yani takipçilerimden sergime katılanlar oldu. Beni bulanlar oldu, bulamayanlar oldu. Evet, birine bir şey öğretmek o kadar zor geliyor ki eskiden elektron sistem kullanarak çalışıyor öğretirken göbeğim çatlardı. Ama en iyi de öğreten öğrenir, onu da söyleyeyim yani. Evet, dikişi bilmek veya bir işi bilmek, çok iyi bilmek ve yapmak ayrı bir şey. Öğretmek, yani öğretmek bambaşka bir şey. Biraz öğretmenin evet zorluğu var ama bir zaman sonra tecrübe kazanıyorsunuz ve güzel oluyor. Mesela izlediniz mi bilmiyorum. Ben sergi workshopunda nakış öğretmenimizin standında tel kırma öğrenmeye çalıştım. İlk önce bana bir kursiyeri Sevgi Hanım'ın göstermeye çalıştı. O kadar çok gözüm korktu ki benim tel kırmadan. Dedim ben bunu ölsem öğrenemem herhalde. Yapamayacağım yani, olmuyor dedim, yani bırakacağım. Aradan bir gün geçtikten sonra tekrar dedim bir bakayım şuna falan. Bu sefer kursun öğretmeni Sevgi hocamız bana dedi gel dedi, ben sana anlatacağım. Ben göstereceğim. Öğretme tekniği dediğimiz şey var. Kadın yıllardır 22-23 yıllık öğretmen o da. Yıllardır anlata anlata nasıl öğretileceğini iyi bildiği için öyle bana hiç bilmeyeni anlatır gibi anlattığı zaman öğrendim. Sadece teli kıramadım. O da herhalde tırnağım uzun olduğu için ya da çok, yani böyle teli kırarken hep eğdim. Hep eğdim. Zor oldu benim için ama o da bir tecrübe yani. O da hiç bilmediğim bir şey öğrenmekti ve çok keyifliydi benim için. Yazıları biraz kaydırıyorum şöyle. Hava çok sıcak bu akşam burada. İyi akşamlar Meral Hanım, hoş geldiniz. Bilmiyorum oralarda nasıl. Sakarya'dan selamlar. Biz de kursumuzun sergisini yaptık. Dikiş dikmek harika bir iş. Yayınıza ilk defa katılıyorum. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Ben de sık sık yapmaya çalışıyorum. Yüzüm eskimesin diye yapmıyorum diyormuşum ama hayır, gerçekten çok yorgundum ve hiç vaktim olmuyordu. Yani böyle şey gibi düşünün. 40 tane tilki var. 40 tane tilkinin kuyruğu birbirine değmesin diye, zaten bütün kadınların yaşadığı ciddi problem de bu oluyor hayatımızda. Tam sıra canlı yayını açmaya geldiğinde de bu sefer uykum geliyor. Uykum gelince de geçen gün Zehra Yalçınkaya açmıştı canlı yayın. Neredeyse canlı yayında uyuyakaldım, yani o şekilde çıkmak zorunda kaldım. Gençlikte oluyor bazı şeyler. Evet, dikiş zevk almadan asla yapılmıyor. Tel kırma da öyle. Öğretmek çok farklı kesinlikle. Öğretenler çok sabırlı olmalı, gerçekten öyle. Çünkü hiç bilmeyene, yani öğretmek farklı bir şey. Bakın, yapmak farklı bir şeydir, öğretmek farklı bir şeydir. İşte orada o öğreten olmanın verdiği bir şey de var. Bir kere ben manavdan biber evet, yeşil biber alıyordum.
Adama biberi öyle bir istemişim, öyle bir tarif etmişim. Adam bana dönüp şey dedi. Sen öğretmensin herhalde dedi. Anlıyorum ben seni. Niye hiç anlamıyormuşum gibi anlatıyorsun? Herkese her şeyi hiç anlamıyorlarmış bizi gibi anlatıyoruz. Yani bu da bir mesleki deformasyon oluyor. Öğretmen hastalığı oluyor. Kesin bu bilmiyordur. Bu bilmiyordur. Bazen de bizi zor duruma soktuğu da oluyor. Ama sabır, evet. O da bende fazlasıyla var. Kursiyerlerim buradalarsa yazsınlar ne kadar sabırlı olduğumu. Ben lise mezunuyum ama dikişle ilgilenmek istiyorum. Gerekirse okumak istiyorum. Neden olmasın? Gerçekten çok iyi bir fikir. Çünkü eğitim şart. Eğitimsiz bu iş öğrenilmiyor. Öğrenilmeyecek. Onu söyleyeyim. Geçenlerde bir mesaj aldım. Çok mesaj alıyorum gün içerisinde. Sağ olun. Sorularınız oluyor, şey oluyor. Bununla ilgili bir YouTube videosu da çekeceğim. En çok hangi sorular soruluyor bana diye. Şimdi bir hanımefendi şunu yazmıştı. Benim makinem çalışmıyor, dikmiyor. İşte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ben de ona şu öneride bulundum. Makinanız çok pislenmiş ve yorulmuş olabilir. Ne demek yorulması? İşte metal yorgunluğu dediğimiz çok dikmekten dolayı temizlenmesi, dinlendirilmesi, yağlanması ve iğnesinin değiştirilmesi gerekiyordur. Mutlaka bunları yapın ve ondan sonra eğer düzelmiyorsa bir çaresine bakmak gerekiyor dediğimde, ya aman ben onları hiç yapmıyorum ki, yapmak da istemiyorum, yapmadan olmaz mı? Ama benim elimde bir sihirli değnek yok, yani ben sizin hemen mesajdan makinanıza dokunup düzelteyim. Siz onun bakımını yapmak zorundasınız, iğnesini değiştirmek zorundasınız. Yani evet, canlı yayınlar, evet online dersler, evet çok eğitim, çok video var. Sadece benim bir sürü video var. YouTube'da sayısız video var. Ama sadece onlara hemen böyle hızlı hızlı bakmak değil, orada anlatılanları anlamak gerekiyor. Yani biraz sizlerin de gayret sarf etmesi gerekiyor. Ben şimdi burada sabaha kadar size giyimin tarihçesinden başlayıp anlatmaya başlasam da biraz sizin onu tekrar etmeniz ve tecrübe etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Okumaya çok üşeniyor insanlar. Yani bir gönderinin altında o gönderinin açıklaması yazılıyor örneğin. Hiç okumadan sadece görüp o gönderide aslında yazılmış olan veya videoda söylenmiş olan şey defalarca sorulabiliyor. Yani toplumca çok fazla okumayı sevmiyoruz. Ama bu işi iyi yapmak istiyorsanız, iyi öğrenmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka biraz gayret, biraz okumak ve biraz tekrar etmek gerekiyor. İnşallah okursunuz. Ben çok seviniyorum. Çok mutlu oluyorum eğitim almak isteyenlerden. Tel kırmayı ben de çok öğrenmek istiyorum. Çok keyifli. Çok keyifli gözüküyor. Ben kıvrandım yani tel kırmada ama keyifli. Hatta hoca hanım şey dedi bana. Ya Sibel hocam, yani bu kadar zor bir iş olsa, bu kadar insan, çok fazla tel kırma vardı. Videoyu izlediyseniz muhteşem güzel çantalar vardı. Hiç yaparlar mı insanlar bunu dedi yani. Gerçekten de yapanlar keyifli keyifli yapıyor. Aynı dikiş gibi. Dikişte başta insan çok karmaşık ve böyle çok zormuş gibi gözüküyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki aslında öyle de değilmiş. Anlaşılır olmaya başlıyor. Gene bugün bir okuduğum yorumdan bahsetmek istiyorum galiba. Evet, Sibel Hoca İstanbul Silivri'deyim. Tekrar edeyim. Ben günün gönderisiydi herhalde. Pastal planı ile ilgili bir gönderiydi. Çok da güzel, bir faydalı bir gönderiydi aslında. Yani ben bunu evirdim çevirdim ama gene kendi bildiğim gibi yaptım. Bilenler varsa bana yardımcı olsunlar demişti. Çok da hoştu. Biz de altına işte bir şeyler yazmaya çalıştık ama yorumların hepsini okudum ben, acaba insanlar. Ben yazdıktan sonra okudum. Yani çünkü benim verdiğim öneriyi verenler olmuştu. Ki hani gerçi ben de aynısını yazdım, bir şey fark etmedi ama sonra yorumları okudum, merak ettim. Bir kişi şey yazmıştı, buradaysa bana bir hello desin. Aman ben de öyle yapıyorum işte, ne olacak ki gibi bir şey. Hayır, yani bakın oradaki o video şuydu. Bunun böyle olmayacağını biliyorum. Evirdim çevirdim yapamadım ama gene ben kendi bildiğim yolla yaptım. Bunun doğrusunu bilen varsa bana söylesin. Çok da güzeldi bana göre. Çünkü insanın bunu da söylemesi gerekiyor. Benim de bilmediğim bir sürü şey var. Bilenler bilmeyenlere anlatıyor. Ama orada hani yanlış veya eksik olanı veya bu aslında böyle olmayacak denileni, ama ya ben de yapıyorum bir şey olmaz. Yani şuna geliyor laf oradan. Anlatanlar da veya bu işi işte doğrusunu anlatmaya çalışanlar da konuşsunlar dursunlar. Hayır, değil öyle. Yani anlıyorsunuz değil mi benim ne demek istediğimi? Doğruyu almak isteyen zaten alıp yürüyor. Bir mesleği oluyor. Bu işten para kazanmaya başlıyor ki beni en çok mutlu eden şey hobisini bir mesleğe ve gelire dönüştüren insanlar.
Bu bir hobiyken sizin için, yeni bir hevesken, yeni bir eğlenceyken bu işten para kazanmaya başlayan kadınlar. Çok mutlu ediyor yani. Çünkü bizim amacımız aynı zamanda birbirimizi meslek sahibi etmek. Yani ben niye öğretmenlik yapıyorum? Kadınlar meslek sahibi olsunlar diye. Yoksa orada pastaları, börekleri yiyelim, akşama kadar da bir tane tişört dikelim, evimize gidelim. Günü gibi oturalım değil. Hayır, orası bir eğitim yuvası ve eğitim alıyorsunuz. Bir okul yani. Hazır ayağınıza da işte devlet ve belediyeler okullar getirmişken, böyle kurslar açmışken niye olmasın? Küçük çocuğu olanlar falan online dersler alıyorlar. Evet, çalışanlar, saatlere uymayanlar online dersler alıyorlar ama eğitim şart. Öğrenmek gerekiyor. Ve eğer size bir şey söyleniyorsa bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Yani biz orada bizler videoların süresi dolsun, işte etkileşim alalım falan. Evet, etkileşim de önemli ama bir şey de öğretmeye çalışıyorsak bu kadın bir şey söylüyor, bir şey yapmaya çalışıyor burada demek gerekiyor. Tekrar yazılanlara bakayım. Hep ben konuştum bu akşam. Selam, dikiş güzel kalıbı ölçüyle verseniz iyi olur. Çok sağ olun. İnşallah vereceğim. Neler kaçırıyorum? Evet, sabır önemli. Sabır, sabır. Dikişte sabır çok 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 iyiyim. Sağ olun, sergimizi atlattık. Hocam, online modelistlik ve dikiş dersleri alarak eğitim şart kısmını halletmiş oluyor muyuz? Yüzde eğitimler çok geç dikine geçiyor diyorlar. Eğitimin online'ı yüz yüzesi çok fark etmiyor. Eğitim eğitimdir. Evet, eğitim almak gerekiyor ama tek başına eğitim yeterli değil. Yani ben size dediğim gibi burada bir saat anlatayım şimdi kalıp nasıl çıkarılıyor, ölçü nasıl çıkarılıyor ama onu mutlaka tecrübe etmeniz gerekiyor. Yapmanız gerekiyor. Çünkü insanlar okuduklarının %10'unu falan akıllarında tutabiliyorlar. Yani küçük bir bölümünü. Gördüklerinin işte %50'sini akıllarına tutabiliyorlar ve kalıcı oluyor gördüğümüz şeyler ama yaptığımız şeyler, yani yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz teknikle %90'ı 95'i aklımızda kalıyor. Şimdi ben bu kağıdı alıp size şu şekilde şu şekilde katlayacaksınız diye katlamayı öğrettiğim zaman bunun %50'si aklınızda kalır. Ama siz de elinize bir kağıt alıp aynı şekilde benimle birlikte katlarsanız ve bunu yaparsanız %90'ı 95'i kalır. Bir kere yaparsanız biraz kalır. 2 kere 3 kere zaten oturur. Yani davranış haline gelir. O da hem eğitim hem sizin gayretiniz. Yani karşılıklı çalışma ve çabayla oluyor. Mesela online derslerde biliyorum öğretmenler ödevler veriyorlar. O ödevleri yapanlar öğreniyor kalıbı. Yapmayanlar öğrenemiyor. Sadece dinlemek yetmiyor, yani yapmak da gerekiyor. Ev tipi overlock makinesi nasıl yağlanmalı? Atölyece'nin bununla ilgili bir gönderisi vardı. Galiba bir de Ayşe Kaya Soran'ın gönderisi vardı. Varsa tekrar gönderisi olanlar alta ismini yazabilirler. O sayfalara bakabilirsiniz. Overlock yağlanmasıyla ilgili benim bir videom yok ama YouTube kanalımda overlock bakımı, onarımı ve işte esnek büzgü dikişi nasıl yapılır, fırfır nasıl yapılır, bebek overlock'u nasıl yapılır, onun videosu var. İnşallah YouTube kanalımdaki videoları da izliyorsunuzdur. Çünkü evet, Instagram hesabım çok güzel büyüdü benim. Çok güzel etkileşim alıyor. Allah razı olsun, şükürler olsun. Hoşuma da gidiyor. İşte sizlerle beraber oluyoruz. YouTube'da biraz desteğe ihtiyacım var bu ara. Çünkü YouTube çok Instagram kadar çok fazla izlenmiyor. Ama emin olun YouTube'daki videolar, benimkiler de dahil olmak üzere diğer videolar, çok güzel videolar var. Herkesin videoları. Çünkü oraya genelde bizler uzun videolarımızı, eğitim videolarımızı atıyoruz. Instagram çok fazla uzun videoları kaldıran bir mecra değil. Daha çok böyle kısa, eğlenceli, müzikli, çık 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 geçen videolarken ben özellikle asıl eğitim videolarımı YouTube'a yüklüyorum. YouTube kanalımın adı da Dikiş Sınıfı. Orada biraz da dediğim gibi izlenme saatine bu ara ihtiyacım var. Çünkü bir sınır var. O sınırı geçmeye çalışıyorum. Ben de onu şimdi biraz amaç edindim kendime. YouTube'da da destek olursanız çok sevinirim açıkçası. Katılanlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok mutlu oluyorum. Gitgide de artıyor. Benim de hayalimde dikiş hocalığı inşallah. Hocalık yapamasanız bile hobinizi dediğim gibi gelire çevirebilirsiniz. Bizim sergilerimizde kursiyerlerimiz aynı zamanda ürünlerini de satabiliyorlar. Instagram gibi bir mecra var. Yani işte Trendyol'un dolap uygulaması var. Dolap hesabı indirin, açın ve yükleyin.
Benim de vardı bir dolap hesabım. Hatta onu da öğretmenden satılık. Hani araba satıyorlar ya. Orada diktiklerimi çok satmıyordum. Genelde ikinci el kıyafetlerimi satıyordum falan ama bu hem çalışma hayatı hem de Instagram biraz zamanımı aldığı için dolap hesabımı kapattım ama bu yaz tekrar aktif hale getireceğim. Sizler dolapta satın, yani dolap uygulamasını indirin ve satın. Instagram'da satın, konuya komşuya satın. Mutlaka gelire çevirin. Yani çarşıda gördüğümde, yani şu üzerimdeki elbise gibi bir elbise, yani şu, kolsuz, kol yok, yaka yok, hiçbir şey yok, dümdüz bir elbiseyi 270 liraya satıyorlardı. Yani 270 lira çok para. Çok para. Bugün Nuray Hanım bir pazar alışverişi yapmış. Tam canlı yayın açmak üzereyken gördüm kumaşlarını da. O kumaşlarla şimdi ne elbiseler dikecek Allah biliyor. Ve ucuza mal ediyor yani. Benim kursiyerlerim diyor, tam zamanında öğrenmişiz dikişi. Gerçekten çok pahalı. O elbise asla 270 lira etmez, yani etmemeli. Ama siz diktiğinizde satış yapın. 270 liraya satmayın. Biraz daha ucuza satın ilk başlarda. Ama mutlaka hobinizi gelire dönüştürün. Bir mesleğiniz olsun. Hocalık da yapabilirsiniz tabii ki. Selamlar. Selamlar. Telefonda öyle bir eğik tutmuşum ki bu akşam yazılar okuyamıyorum. Evet, senin oradan ne alabildiğine bağlı bence. Tabii ki. Şimdi 10 kişilik bir grup kuralım diyelim ki. Benim derslerimde de öyle oluyor. Geliyor kursiyerlerimin hepsi aynı anda başlıyor. Ama ben şimdi birisi şunu yapıyor mesela. Kendilerine de ben söylüyorum onları. İnşallah buradalardır. Aman geldim dikeyim dikeyim gideyim, bitireyim gideyim. Bitireyim gideyim. Kendi işine öyle bir odaklanıyor, öyle bir böyle hızlı hareket ediyor, yapıyor. Bir de dikiş dikenler çok iyi bilir. Ne kadar telaş, o kadar işin ters gider. Ters gider, yani dikiş öyledir. Mutlaka çok sabır gerektirir. Ama bir kursiyerin o şunu yapıyor mesela. Ben diyelim ki dönüp burada Ayşe'ye bir şey gösterirken, bak bu yakayı böyle yapacaksın diye gösterirken, o kendi işini bırakıp dönüyor. Ben ona ne anlatıyorsam onu dinliyor, bakıyor, geliyor, işini bırakıyor. Önemli değil, dikmiyor. Onu izliyor ama o öğreniyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Oradan dönüyorum, başka birine bir şey gösterirken kendi işi de varsa geliyor, izliyor. Çünkü kendi işinden farklı bir iş anlatılıyor orada, yani parayla satın alamazsın yani. Alsan da çok para ödemen gerekiyor. İşte gene bir kursiyerim bu sene mesela overlock makinesini öyle iyi dilini çözdü ki, ev tipi Singer overlock var bizim makinamızda. Nasıl onun dilini çözdü? Bir gün geldi, bıraktı çantasını sınıfa. Hocam dedi, ben bugün hiçbir şey dikmek istemiyorum, kesmek istemiyorum. Ben izninizle oturacağım, şu overlock'un bir ağzından girip burnundan çıkacağım. Overlock'u öğreneceğim dedi ve öğrendi. Hakim oldu. Aman biri ipleri takmış, oturayım çekeyim, ben overlock'umu çekeyim de ne olursa olsun mantığında olanlar bu işi öğrenemiyorlar. Ama ben bugün oturacağım, bu overlock'u öğreneceğim, hiçbir şey dikmeden gideceğim diyen öğrenip gidiyor. Ve hiç kimseye ihtiyacı kalmıyor. En önemli şey de bu. Hiç kimseye ihtiyacı kalmıyor. İpi mi kopuyor, takıyor. Duruyor mu, yapıyor. Kumaşına göre overlock mu ayarlaması gerekiyor? Ayarlıyor. Bir gün ona harcadı ama bir ömür boyu kendine yetecek bilgiye sahip oldu. Bu çok önemli. Yani günü kurtarmaya, o gün içinde bir şeyler dikmeye falan çok gayret etmemek gerekiyor bence. Bayılıyorum YouTube videolarınıza. Teşekkür ederim. Çok sevindim. İki küçük gezgin. Neler kaçırmışım bakalım. Evet, kumaş kulübü. Dikişte yaptığımız hatalar bile çok faydalı. Onları düzeltmeye çalışmamız da kesinlikle bizim için çok iyi tecrübedir. Hata insanın en iyi öğretmenidir. Dikişte yaptığımız hatalar bizim öğretmenlerimizdir. Neyi yapmamamız gerektiğini öğretir. YouTube'dan takip edeceğim. Teşekkür ederim. Hem takip edin ama videolarımı da izleyin. Modevi nerede yaşıyorsunuz? Ne yazmış ki? Ne kaçırdım ben ki orada? Ben Helios'e Modevi nerede yaşıyorsunuz demiş. Bakıyorum. Hesabım dikiş sınıfı. Buradakinin aynısı YouTube hesabım. Dikiş sınıfı YouTube'da da. Bunu hayır ben dikmedim. Bunu şimdi ben aslında Çanakkale'liyim. Çanakkale'de yaşıyor benim ailem, kız kardeşim, annem ve erkek kardeşim. Babam hakkın rahmetine kavuştu yıllar önce. Çanakkale bir tane cuma pazarı kuruluyor. Bu sene yani Çanakkale'ye gider gitmez ilk işim gidip size o cuma pazarını çekmek olacak. İhraç fazlası mallar satılıyor ve çok ucuza satılıyor. Yani normal yurt dışına ihraç edilen malların bir bölümü orada satılıyor.
Bunu da annemler ve kız kardeşim buldukça bana da alıyorlar. Onlar almış bunu, çok beğenerek giyiyorum ben de yazın. Ama bu elbise de çok güzel bir elbise. Şöyle kalkarak göstermeye çalışayım ama ekranda nasıl gözükecek bilmiyorum. Şöyle boydan bir elbise. Bunun da kalıbını böyle numune üzerinden kalıp alma, yani pratik usul kalıp almayı size bu elbiseden anlatmayı düşünüyorum. Aslında bu yüzden giymiştim, söyleyecektim, unuttum. İyi oldu hatırlattınız. Nuray Hanım'ın sayfasının adı da Kendine Diken Acemi Nuray. Kendine diken Acemi Nuray. Öğrenilecek olan kendi, evet, öğrenecek olan kendini belli ediyor. Ben mesela kız meslek lisesinde çalışırken çocuk gelişimi bölümünün de derslerine girdim. Kuaförlük, güzellik, saç bakımı derslerine de girdim. Birçok bölümün derslerine de girdim. Farklı derslerde. Her bölümde tek gördüğüm şey oydu. Öğrenmek isteyen öğreniyor. Yani şöyle yapan asla öğrenemiyor. Aman keseyim, aman yapayım, aman dikeyim yok. Teknik öğreneyim, teknik öğreneyim. Yani insanın hatalarından ders çıkarması ve teknik öğrenmesi önemli. Evet, mesela şuradaki işte şu elbisenin biyesini mesela sanayi makineleri daha güzel yapıyor. Ev tipi makineleri daha güzel yapmıyor. Bunu biliyoruz. Ama ev tipi makinelerinde de yapacağınız birkaç teknik var. Yani biye yapmanın birkaç tekniği var. Şekline göre pervaz çevirmenin birkaç tekniği var. Bir dersimde şöyle bir şey yaşadım bu sene ben. İlginç olmuştu o da. Kaban astarlama konusuydu. Bir öğrencim böyle daha böyle kalın 3 iplik gibi bir kumaştan bir üst dikim yaptı kendine. Ona başka bir teknik astarlama göstermiştim. Aynı kalıptan bir tane de kürk bir üst giyim kestik. Ve ona da kürk kumaş olduğu için, tüylü kumaş olduğu ve daha kalın olduğu için farklı bir astarlama tekniği gösterdiğimde şey dedi, yani niye hepimize farklı farklı öğretiyorsunuz ki yani? Hayır, ben hepinize farklı farklı şundan dolayı öğretiyorum. Hepsini görün, öğrenin. Yani bir sene bir astarlama öğrenmeyin. Onu da öğren, onu da öğren. Dediğim gibi sen kendi astarlamana çok kafayı takıp dağılmazsan bütün astarlamaları orada öğrenebilirsin. Yani tulumlama yöntemi var, başka yöntem var. Bizim ilk öğrendiğimiz yıllardaki işte elde bastırma tekniğiyle astarlama var. Hepsini bil, yapma. Ama bil yani. Benim eğitimim evet yüz yüze halk eğitim merkezine. Bir ay kursa, ne yazmış? Bir ay kursa gittim. Overlock ipi takmaktan bir şey dikemedim. Ama şimdi Bengü senden daha iyi takan var mıdır? Bence yoktur. Makinelere de çok hakim olduğunu düşünüyorum. Bence en doğrusunu yapmışsın. O çok önemli. O yüzden iyi dikişler dikiyorsun. Bakayım, ben de takip edeceğim. Teşekkür ederim. Hem takip edin hem videolarımı izleyin. Allah rahmet eylesin hocam. Allah evet rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Bütün ölmüşlerimizi, ruhlarını Allah rahmet eylesin. Çok zor, çok uzun zaman oldu babamı kaybedeli ama babasızlık çok zor yani. Onu iyi biliyorum. Annesizlik de elbette zordur ama evet, Allah bütün babalarımızın, rahmete gidenlerin rahmet eylesin artık. Onlar da ucuza satılmaz. Satılmıyor. Erzurum'dan merhaba. Erzurum'a merhaba. Çok soğuk Erzurum. Pratik kalıp ben de çok seviyorum. Bekliyoruz hocam şimdi. Evet ama biliyorsunuz ki hocanız çok pratik kalıpçı bir hoca değildir. Pratik kalıbı çok fazla seven bir insan değilim. Pratikten bile dikiş dikecek. Yani şunun kalıbını pratikten bile yapacaksanız her seferinde şu elbiseyi kumaş üzerine yerleştirip kesmektense bunu parşömen üzerine yerleştirip bir kere kalıbını çıkarın ve onu kalıp olarak kullanın. O da bir pratik kalıp çıkarma yöntemidir. Ben bu elbisenin kalıbından istiyorum değil. Ama her seferinde kumaşı katla, yatır, bu elbiseyi yatır kes, yatır kes yerine bir kalıp arşivi kendinize oluşturmanızı öneriyorum. Evet. Biz her öğrenciye evet eşit davranıyoruz. Hepsine aynı şartlar. 4 tane düz dikiş makinem var. 2 tane overlock makinem var sınıfta. Günde ortalama 10-15 öğrencim oluyor. Herkes aynı haklara ve eşit zamana sahipken oraya gerçekten öğrenmeye gelen öğreniyor. Şu da oluyor bazen, biraz 3-5 işte dikiş dikmiş, biliyor, kendince bir şeyler yapıyor. Ama oraya işte kalıp çıkarayım, atölyedeki kalıplardan faydalanayım, hemen yatırıp keseyim ve dikeyim gideyim. Ciler çok fazla teknik öğrenemiyor. Kara düzen devam ediyorlar hayatlarına. Ben de
bu sefer ne yapıyorum? Açık söyleyeyim. Gerçekten öğrenmeye gelen kişinin haklarını onlara yedirmiyorum yani. Öğrenmeye gelenle daha çok ilgileniyorum ister istemez. Çünkü o zaten öğrenmeye gelmiş oraya. Niye o yani mahrum kalsın ki? Burada şu an benim canlı yayınımda olan öğretmen arkadaşlarım varsa benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır yani. Eğer bir eşitsizlik söz konusuysa böyle bir eşitsizliği de savunuyorum açıkçası. Seni daha çok seviyorum. Pratiği sana gösterdim de. Değil mi? Onu yapmak lazım. Gerçekten aslında çok eğlenceli şeyler yazıyorsunuz. Ben kaçırıyorum. Silivri'ye mi gelsek astarlama çeşitlerine falan. Çok özür dilerim. Onları da tek tek göstereceğim. Ya inanın video çekmek dikiş dikmekten çok daha zor. Yani şimdi ferace dikimini çekmiştim işte YouTube kanalında bir kuplu ferace dikimi paylaştım. Çok da beğenildi o video. Hem video çekiyoruz hem dikiyoruz. Hem video çekiyoruz hem dikiyoruz. Hatta videonun bir yerinde Nurten Hanım burada mısın? Demiş ki makinenin başına diyor ki gene mi geldin hocam sen diye. Kadına fenalık gelmiş benim çekmemden artık ama tam cep aşamasına çekmeyi unutmuşum. Yani hem derste yani dikişi dikip hem öğretip hem video çekmek çok zor oluyor. O yüzden hep astarlama kısımlarının videolarını çekemedik. Video çekme işine de bir çözüm getirebilirsek sınıfa kamera taktırmak gerekiyor onun için de. Onları tek tek inşallah anlatacağım. Çok istiyorum ben de anlatmak. Ben de mefruşat kursuna gidiyorum. Dikiş öğrendim. İnşallah seneye giyime gideceğim. İnşallah öğrenirim. Zaten mefruşat kursuna önce gitmek daha mantıklı. Çünkü mefruşatta genelde düz dikişler, yani nakış kısmı hariç düz dikişli. İşte hurç dikmek, örtü dikmek, pike dikmek falan. Onları iyice hani öğrenip makineye hakim olup falan bir giyim kursuna gitmeniz daha akıllıca olmuş. Doğru yapmışsınız bence de. Çünkü önce düz dikişler. Basitten karmaşığa. 94 kişi olmuşuz. Ay hoş geldiniz ne güzel. Hangi şehirdeyim? İstanbul Silivri'deyim. Onu aslında şuraya bir yere hep yazmak gerekiyor. İstanbul Silivri'deyim. Ben de öğrenmek çok istiyorum inşallah. Biz şimdi bu sene bu sergide kursiyerlerimle oturup böyle o ürünlerimize bakıp ki onda birini asamadık oraya. Yani siz de Instagram sayfamı takip edenler biliyorlardır. Neler diktik hiçbir sergide yoktu. Hem vitrin mankenimiz çok azdı hem yerimiz çok dardı bizim. Bir de giyimciler gene beni anlayacaktır, kurs öğretmenleri. Bizim yaptığımız işler ancak kişinin üzerinde kendini gösteriyor. Vitrin mankeninde bile göstermiyor. Çünkü kişiye özel dikim oluyor. Orada sergide o giysiyi kime dikmişsek o kişinin orada elbiseyi üzerine alıp sergilemesi gerekiyor. Yani bir nakışı işte masa örtüsü gibi seriyorsun. İşte örgüyü koyuyorsun. Başka şeyler yapabiliyorsun ama giysi kendini kişinin üzerine gösteriyor yani o kesim. O yüzden görsellik açısından sergilerimiz bizim çok böyle görsel şeyli olmuyor. Ama güzel oldu ve bakıp hep kendimize aferin bize diye ürünlerimize baktık ve çok mutlu olduk. Hatta gelen şeylerden yani ziyaretçilerimizden bazıları gerçekten işte mağaza malı gibi olmuş öyle değil mi? Mağaza malı, hazır giyim gibi olmuş falan. Teknik çok çalışmaya çalıştık. Yani belki orada baktığınızda sadece bir ceket görüyordu insanlar ama orada çok fazla teknik vardı. Teknik öğretmeye çok çalıştım. Evet, İstanbul Silivri'deyim. İstanbul Silivri. Ev arıyorum. Silivrililer buradaysanız haberiniz olsun. Yeni Mahalle Gazitepe yolunda ev arıyorum. İşin hakkıyla yapanın yanındayım. Ben de inşallah. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok iyi anlıyorum. Ben de halk eğitimde usta öğreticiyim. Dikip gitmek amaçlı. Kaçırmayayım. Dikip gitmek amaçlı gelenler çok. Gerçekten bir şey öğrenmeye gelenlerin sayısı az. Ama işte o sayısı az olanların hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Bir Artvin yazısı gördüm şuralarda. Bir saniye görmek istiyorum. Artvin'den selamlar. Neresi Artvin'in? Hatice Hanım Artvin'e çok selam. Çok severim ben Artvin'i. Artvinlileri de çok severim. Hocam sizde kumaş... kaçırıyorum yazıları. Ben mefruşat hiç yapamıyorum. Giyim her şeyi dikerim Allah'ın izniyle nevresim fermuar. Ya nevresim yastık dikmek vallahi en kolayı düz dikiş yani dümdüz dikiyorsun giyiyorsun. Vallahi kaçırıyorum yazıları ya. Bir saniye. Kumaş alma hastalığı demeyelim artık geleceğe Evet kumaş alma hastalığı değil geleceğe yatırım. Kumaşlar çok fazla zamlanıyor.
çok çok fazla zamlanıyor. Alın. Ben hep kursiyerlerimi tembihledim bu sene. Seneye şunları dikeceğiz. Bu yaz ne alabiliyorsanız alın, dikmeyeceklerimizi de alın, bir kenarda dursun. Çünkü her zaman biliyorsunuz ki kumaştır, akmaz, kokmaz, bozulmaz, yani dolabın bir köşesinde durur, bekler. Modası da geçmiyor. Kumaşın yani vintage der, red der, giyer gideriz yani, ne olacak ki? Kumaş bu yani, hiçbir şey olmaz kumaşa. Çok kumaş almak gerekiyor. Bartın'a da benden selamlar. Düzce'ye selamlar. Kastamonu'ya da selamlar. Oh oh oh, Eskişehir ne güzel. Burada aslında Türkiye mozaiği gibi oluyoruz. Hatta Türkiye mozaiği değil. Hep okuyorum, İran'dan gelenler çok. Arapça öğrenmem gerekecek benim herhalde. İnşallah anlıyorsunuzdur konuştuklarımızı da. Bakayım. Hemşeriyiz kendi diken. Kiminle? Evet. Sakarya'ya da selamlar. Çok güzel ya. Ülkemiz çok güzel. Ben çok seviyorum Türkiye'nin her yerini. Dediğim gibi Karadeniz'de çalıştım. İşte Güneydoğu'da çalıştım. İç Anadolu'da okudum. Zaten kendim Çanakkale'liyim. Trakya'da çalıştım. Yani Türkiye'nin her bölgesinde yaşadım ve çalıştım. İzmir'de çok güzeldir. Harikadır gerçekten. Sakarya'ya da kucak dolusu selamlar. Ben de İranlıyım hocam ama Bartın'da. Amasya'dan selamlar. Sizlere de çok çok selamlar. Borçka'dan ben de kurs hocalığı yapıyorum. Hatice Hanım ne kadar güzel. Sevgiler Borçka'ya o zaman. Hocam beni de gör İngiltere'den. Esma Hanım, seni görmeyeni kalbi kurusun. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz orada ve çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz hakikaten. Bilecik'e de selamlar. Sizin enerjiniz sayesinde benim enerjim çok güzel gerçekten. Sağ olun. Sağ olun. Ses tonum biraz kalın çıkıyor sesim. Benim hele gün içinde 8 saat ders anlatmışsam, 8 saat dikiş anlatmışsam, akşam eve geldiğimde erkek sesi gibi çıkıyor sesim yani. Size de maşallah inşallah. Maşallah inşallah. Maşallah inşallah oldu ama evet, sağ olun. El sallıyorum ben de size. Kırklareli'nde de evet, İğneada, Kıyıköy, oraları çok severim. Notlar almıştım, bakayım şuraya, ben bir tane alışveriş fişimin arkasına almışım. YouTube'dan bahsedeyim demiş. Linkler paylaşıyoruz biliyorsunuz, onlardan bahsedeceğim. Influencerlıktan biraz bahsetmek istiyorum. Sorular, takipçiler ve tavsiyeler demişim. Instagram hesabımızın maşallahı var dediğim gibi. Ama zaman zaman Instagram algoritmaları bizi yerden yere vuruyor. Ciddi Instagram hesabı yapanlar bileceklerdir. Hiç sayfama yani hep sürekli yabancı sayfalar düşüyor. Yani olmuyor. Kimseyi çok doğru düzgün göremedim bugünlerde. Kim bilir neler kaçırdım diye düşünüyorum. Aynen öyle oldu. Bu şaşa ağız alışkanlığı gitti öyle. Ama elimden geldiğince takip etmeye ve destek olmaya çalışıyorum. Birbirimizden kopmayalım. Birbirimize hep destek olalım. Özellikle yeni hesap açanlar, hesaplarınızı aktif tutun. Instagram öyle bir yer ki böyle karnı doymayan aç bir kurt gibi sürekli onu beslemek gerekiyor. Sürekli gönderi paylaşmak gerekiyor. Sürekli etkileşim vermek gerekiyor. Ben bunu çözdüm ama zaman zaman insan her şeye vakti olamıyor maalesef. Ama birbirimizi desteklemeye devam edelim. Teşekkürler. Gerçekten hocalık yapabilen ve her bildiğini öğreten hocalar iyi ki varlar. Siz de iyi ki varsınız. Çünkü öğrenme karşılıklıdır. İnanın ben de öğrencilerimden çok şey öğreniyorum. Yani dikişle ilgili olmasa da birçok şey öğreniyorum. Bazen bizim pasta börek yediğimiz günler oluyor. Bir şey öğreniyorum. Evle ilgili bir şey öğreniyorum. Hayatla ilgili bir şey öğreniyorum. Öğrenme karşılıklı, öğrenme gönüllülük esasına dayalı oluyor. Öğrenmeyi isteyen öğreniyor. Tekrar edeceğim, gene yeni gelenler varsa, çıkanlar varsa öğrenmek için çok gayret gerekiyor. Çok gayret gerekiyor gerçekten. Nasıl yani, mutlaka gönderilerde ne anlatılıyorsa izleyin. Ben geçen yazda herhalde hırka gibi bir şey örmeye çalıştım kendime. Bir YouTube videosu buldum. Televizyona da bağladım. Günlerce o YouTube videosu benim televizyonda döndü. Durduruyorum, başlatıyorum, durduruyorum, başlatıyorum. O kadar çok izledim ki videoyu. Çünkü hemen böyle izleyip yapılabilecek bir şey değildi ama yaptım, başardım. Dikiş de öyle. Durdurun video, yani başlayıp izleyip bitirip tamam ben bunu dikerim diye değil. Aşama aşama durdurup izleyin, yapın ve
videoyu izledikçe yapa yapa gidin. İşte Instagram'dakiler bazen çok kısa kısa olabiliyor ama YouTube videoları daha ayrıntılı oluyor. Simge senin çocuklar yeni uyudu. Kurban olurum onlara. Çok güzeller maşallah. Çok da eğlenceli bir anneleri var. Ben bayılıyorum. Sümeyye Hanım'ın espri anlayışı çok tutuyor bizim birbirimizi. Çok gülüyorum. Ona bazen ben de alıp alıp neler yazasım geliyor ama yazmıyorum valla. Yarım saati geçti evet. Ama çok fazla genelde sohbet ediyoruz bu akşam. Çok dikişle ve nakışla ilgili, teknikle ilgili konuşmuyoruz açıkçası. Çünkü özleşmişiz. Gene ben sizi sanki böyle evimin salonunda ağırlıyormuşum gibi oldu. Çok da hoş oldu gerçekten. Evet, bir şey de kaçırmadınız diyeyim. Çok hoşlar, çok gerçekten seviyorum. Türkiye'nin ve ülkenin her yerinden ve yurt dışından katılanlar var. Ne diyoruz? Başka bilmiyorum şeylerim. Soru cevap sohbet videosu çekeceğim YouTube için haberiniz olsun. Yani bana mention'la yani gönderilerimin altına ve mesajlardan en çok sorulan sorularla ilgili. Bununla ilgili bir notlar hazırlıyorum. Neler en fazla soruluyor diye. Hatta şimdi bazen o kadar imkansız şeyler soruluyor ki cevap vermekte ben çok zorlanıyorum. Mutlaka sizler de yaşıyorsunuzdur bunu. Benim orada mutlaka olmam gerekiyor. Yaptığınız şeyi elime alıp bakmam gerekiyor falan. O imkansız olabiliyor bazen. O yüzden bazen çok zorlandığım oluyor mesajlara cevap verirken. Dikiş haricinde hangi konuda? Bu aralar valla internetle ilgili yani böyle video düzenleme, işte videoları bilgisayara aktarma, bilgisayardan telefona video düzenleme gibi şeyler öğrenmeyi isterdim. Bir de şeyi öğrenmek istiyorum. Onunla ilgili kendi kendime biraz eğitim yapmak istiyorum. İşte YouTube'dan izlenmeyle ilgili işte reklam alma, reklam verme gibi yani influencerlık değil de YouTube kullanmayla ilgili biraz eğitim almak isterdim. Mutlaka bir yabancı dil daha öğrenmek isterdim. Yani bir iki böyle yarım yamalak işte İngilizce falan biliyorum. Onu geliştirmek isterdim. Ama bir de çok eğitimden ziyade herhalde bu ara çok seyahat etmek istiyorum. Yaz tatili geliyor diye. Ben de ilk defa katıldım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şeyi çok seviyordum bir de. El sanatları bölümünde bir ara arkadaştan öğreniyordum. Alüminyum folyodan rölyef çalışması yapıyorlar böyle kabartmalı. Öyle şeyleri çok seviyorum el sanatlarıyla ilgili. Öyle bir eğitim almak isterdim açıkçası. Tel kırma. Ha, Sevgi hocam gelmiş. Hoş geldin Sevgi hocam. Tel kırmayı bana öğretiyordu. İşte az önce bahsettik buradan Sevgi hocam sizden. Kulaklarınızı çınlattık. İnşallah buradaydınız. Şeyi söyledim Sevgi hocam. Burada mıydınız bilmiyorum. İlk önce bana dedim Sevgi hocam bir kursiyeri gösterdi sağ olsun. Evet çok da güzel anlattı ama Sevgi hoca öğretmeyi o kadar çok iyi biliyor ki yani öğretmek ayrı bir konu. Ondan yani bir işi ne kadar iyi yaparsak yapalım o işi öğretmek başka bir konu. Sevgi hoca bana bir kere gösterdi ve ben onu anladım. Sadece orada teli kıramadım diye bahsetmiştik. Canlı yayına gelmiş. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum gelmenize. Sevgi hocamız da bizim nakış sınıfımızın öğretmeni. Çok güzel eserler çıkarttılar. Lütfen YouTube'da izleyin. Onun bütün örtülerini çektim ben. Bütün yaptırdığı işleri çektim. Valla çantalar hele otel kırma çantalar falan çok güzeldi. Sanat eseri gibiydi yani. Dikiş hocalığı yapmak için hangi belgeler almak gerekir? Belli bir saat kurs belgenizin olması gerekiyor. 764 diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Ya da 15 yıllık tekstil sektöründe çalışma geçmişinizin olması gerekiyor. Ustalık sınavına girmeniz gerekiyor. Sonra usta öğreticilik belgesi almanız gerekiyor. Bir oryantasyon eğitimine katılmanız gerekiyor. Kardeşime diktiğim elbisenin kolları kasıyormuş. Nasıl düzeltirim? İşte benim orada o elbiseyi görmem gerekiyor. Yani onun kalıp aşamasında bir yanlışlık vardır ya da kol oyuntusu. Yani kalıpla mı diktiniz, pratik mi kestiniz onları bilmeden onu nasıl düzelteceğinizi size söyleyemem açıkçası. Nakışlar çok güzeldi. Evet Kumaş Kulübü teşekkürler. Selim Paşa'dan katılmış Kumaş Kulübü. Gelmiş bizim sergimize gezmiş. Çok teşekkür ederiz ama ben orada yokmuşum o sırada. Çok beğenmiş sergimizi.
Nakışlar harikaydı gerçekten. İnşallah seneye önceden duyurup gelebilenler sergimize gelirler. Çağlan hocam da geldi. Hoş geldin Çağlan hocam. Ne güzel oldu bu akşam böyle. Aynı şekilde bizim kurslarımızdaki bütün kurslara katılmak için Ağustos ayında başvuru formu bırakmanız gerekiyor kurumumuza. Ondan sonra o başvuru formlarını idare işte kontenjanlara göre kurslar açılıyor. Belki gruplar halinde açılıyor. Belki kontenjana göre açılıyor. Yani sizin başvuru formunu vermiş olmanız demek o kursa kaydolduğunuz anlamına gelmiyor. Kesin kayıtlar Eylül ayında yapılıyor. Evet. İşte kalıplarda kol oyuntularına dikkat edin, çıtlara dikkat edin. Kalıpla çalışmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Kol oyuntusunda kalıpta şuradaki çıtla koldaki çıtın birbirine denk gelmesi gerekiyor. Kol ortası denk gelmesi gerekiyor. Eğer pratik kesim yaptıysanız kolların zaten kasma veya çok potluk yapma ihtimali çok yüksek oluyor. Bahar Çetin hoş geldiniz siz de. Çok uzun bir canlı yayın mı oldu acaba diye merak ediyorum. Şurada bir soru mu var? Ben de herkese neden ses yok demiş. Sesim geliyor değil mi? Yani duyuyorsunuz sorular geldiğine göre. Evet başka. Ne kadar güzel. Müjgan Hanım hoş geldin sen de. İzlediniz mi YouTube kanalımızda sergimizi? Başka yazanlar oldu mu? Göremiyorum ben, kaçırıyorum onları. Lütfen her fırsatta makinelerinizi temizleyin. Yani temizlemeniz gerekiyor makineleri sık sık. Her seferinde açmanıza, sökmenize gerek yok ama temizliğinin ve bakımının yapılması. Eğer sürekli makineyi kullanıyorsanız haftada bir kere, çok sık kullanmıyorsanız ayda bir kere mutlaka yağlanması gerekiyor. O yağlanma meselesinde de gene oraya gelelim. Hani ben ilk konuşmamızda demiştik ya, bazı işte Nuray Hanım makinesinin olduğu makineler Brilliance'lar mıydı? Yağlanmaması gerekiyormuş konusunda da ben o ip sarma yerinin olduğu yerden damlatılmaması gerektiğini ve orada bir lastik olduğunu, lastiği çürüttüğünü söylemiştim. Daha sonra birkaç takipçim aynı videoyu o gün gönderdiler. Evet, oradan damlatılmaması gerekiyor. Özellikle bilgisayarlı makinelerde bilgisayarın yani şeyin tam orada olduğu için oraya damlatılmaması gerektiği yönünde hemfikir olduk. Onu da söyleyeyim. Evet, güzel oldu canlı yayın. Aslında ben biraz kapatmak da istiyorum ya da ara da verebiliriz. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa canlı yayını kapatabiliriz. Başka bir akşam devam ederiz. Çok da sıkmadan, çok da bunaltmadan. Şimdi tekrar ediyorum, son olarak kapatacağım canlı yayını. İstanbul Silivri Halk Eğitim Merkezi'ndeyim. Hayırlı akşamlar. Yakada sürekli sorun yaşıyorum. Neye dikkat etmeliyim? Kalıpla mı çalışıyorsunuz? Yani kalıpla mı oluyor o yaka, onu bilmem gerekiyor. Bana o soruyu o şekilde sorun. Yani kalıpla çıkardım. Güler Erkan'dan çıkardım. Burada dergisinden çıkardım. Pratik çıkardım diye bilmem gerekiyor. İşaretler, çıt işaretlerini almanız gerekiyor. İstanbul Silivri Halk Eğitim Merkezi'ndeyim. Kurslarımıza başvuru yapmak isterseniz lütfen kurumumuza gelip Silivri Halk Eğitim Merkezi'ne ise Silivri'de, hangi ilçedeyseniz o ilçede başvuru formu doldurmanız gerekiyor. O başvuru formuna katılmak istediğiniz kursun adını vermeniz gerekiyor. İşte nakışa gitmek istiyorum, dikişe gitmek istiyorum gibi. Kalıpla kestim elbiseyi ama büzgüyü fazla yapmış olabilirim. Evet, esnetmiş de olabilirsiniz kumaşı. Ya da düz boy ipliğini kaydırmış olabilirsiniz. Ben burada dergisinden veya başka bir dergiden, hangi dergiden kalıpla çalışırsam çalışayım, ne kesersem keseyim, kalıp üzerine mutlaka önce yakayı kapatırım, kapalı keserim, ondan sonra eski haline getiririm. Bu da aklınızda olsun. Çift iğne dikişte alttan gelen ip düzgün olmuyor. Üst iplik ve alt iplik gerginlikleri aynı gerginlikte değildir. Yani biri gevşek, biri çok sıkıdır. Siz de iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Şimdilik ben sizlere hoşça kal diyorum. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tekrar bir arada olmak istiyorum. Ben şimdi birazdan story'imde bu canlı yayınla ilgili görüşlerinizi merak ettiğim bir gönderi paylaşacağım. Lütfen oraya artısını, eksisini
eksiğini, gediğini yazarsanız veya başka istekleriniz varsa yazarsanız bir sonraki canlı yayınımızda hepsini yapmış olurum. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim canlı yayınıma katıldığınız için. Hoşça kalın. Herkese öpüyorum. Ve mutlaka story'me yazın, olur mu? Şunu yapalım, bunu yapalım, şundan bahsedin, bundan konuşun diye. Yol yakınken asla dönmeyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.